Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere menekşelerinizin canlanabilmesi ve bol bol yeni çiçekler açabilmesi için yeni bir yöntemden bahsedeceğim. Öncelikle menekşelerinizin çiçek açabilmesi için dikkat etmeniz gereken bazı püf noktalar var. Bugün özellikle bundan da sizlere bahsedeceğim. Eğer menekşeleriniz uzun süredir çiçek açmıyorsa ve çiçeklerini açtıktan hemen sonra menekşelerinizin yaprakları soluyorsa bu anlatacağım püf noktalara mutlaka dikkat etmenizi tavsiye ederim. Hemen sizlere bugün menekşe bakımı için nasıl bir sıvı bitki besini hazırlayacağımızı göstermek istiyorum. Bugünkü sıvı bitki besinini odun küründen yapacağız. Bu görmüş olduğunuz mangalda ben odun yakmıştım ve bu odunun küllerini bakın bu şekilde alıp bir tabağa alacağım. Odunlar genel olarak meşe odun olabilir ya da diğer odunlar olabilir. Her bir odun içerisinde bulunan elementler farklıdır. Kimisinde çok fazla potasyum, kimisinde çok fazla kalsiyum olur. Sizler de yakmış olduğunuz odunların külünü bu şekilde ayırabilirsiniz. Tabii bu doğal sıvı bitki besini için yanmış odun kullanmıyoruz. Sadece fırınlarda ya da evinizde yaktığınız odunların külünü kullanabilirsiniz. Şimdi bu odun külünün eleyeceğim. Çünkü içerisinde gördüğünüz üzere yanmamış odunlar var ve bu yanmamış odunlardan ayırabilmek için bu şekilde bir süzgeçte süzeceğim. Bizim için sadece en altta kalan un gibi olan küle ihtiyacımız var. Odun kürü hem bitkiler için hem de çiçekler için inanılmaz faydalı. Bunun için bir yemek kaşığı dolusu odun külünü bir kaseye koydum ve üzerine yaklaşık olarak 2 litre su koyuyorum. Odun külünün içerisine 2 litre su koyuyorum. Sizler isterseniz içerisine yağmur suyu da koyabilirsiniz. Bakın bu mevsim yağmur mevsimi olduğu için ben gördüğünüz üzere bir su bardağı dolusu yağmur suyu koyuyorum. Çünkü yağmur suyu çiçekler ve bitkiler için inanılmaz faydalı. Sizler 1 litre su yerine yağmur suyu da koyabilirsiniz. Bu şekilde ara ara karıştırarak bir gece bekletiyorum. Bir gece beklettiğim bakın odun külün üzerindeki bu siyah şeylerden ayırmak için bu şekilde süzgeçte eliyorum. En altta posası birikecek. Sadece suyu bizim için gerekli. İyice süzebilmek için ben bir tül kullanıyorum. Tülün içerisine bütün suyu döküp bunu iyice süzeceğim. Özellikle odun suyunu neden kullanıyoruz? Çünkü odun suyunun içerisinde yüksek miktarda potasyum, kalsiyum, magnezyum var ve fosfor var. Bunlar da özellikle bitkilerin köklerinin güçlenmesi, gelişmesi ve bol bol çiçek açması için çok faydalı. Bakın bu şekilde süzdükten sonra bir su ortaya çıkıyor. Bu suda bol miktarda kalsiyum var. Bu su ile şimdi menekşelerimizi nasıl sulayacağımı göstereceğim. Suyumu böyle bir tabağa koydum daha kolay sulayabilmek için. Menekşeleri sulama yaparken mutlaka yapraklarını kontrol edin. Eğer yaprakları solan, sararan ya da yumuşayan yapraklar varsa bunları belirli aralıklarla koparın ki menekşe daha hızlı gelişimini göstersin. Menekşe toprağı özellikle diğer çiçek topraklarına göre daha fazla farklıdır. Menekşe toprağının her zaman nemli olması gerekiyor. Bu karışımı da verirken sizlere bir ölçü olarak değil, menekşe toprağı nemleninceye kadar bakın altında bu şekilde bir su birikiyor. Bu su menekşenin çekmesi için yeterli bir su. Daha fazla vermenize gerek yok. Menekşeler ne çok fazla suyu sever ne de çok az suyu sever. Menekşelere mutlaka kararında yani toprağa yeterince nemleninceye kadar su vermeniz gerekiyor. Bu tarz sıvı gübreleri de bu şekilde verebilirsiniz.
Bu tarz sıvı gübreleri belirli aralıklarla vermeniz yeterlidir. Yani bu sıvı gübreyi ayda bir kere verebilirsiniz. Sizlere menekşemin gelişim aşamalarını da sırasıyla göstereceğim. Menekşelerimin son halini görüyorsunuz. Özellikle bu şekilde çiçeklenebilmesi için dikkat etmemiz gereken püf noktalar var. Birinci püf nokta olarak sulama yönteminden videonun ortasında bahsetmiştim. İkinci önemli püf nokta ise düzenli aralıklarla menekşelere sıvı bitki besinleri vermek. Ben sıvı bitki besinlerini değiştirerek veriyorum. Yani dönüşümlü olarak ayda bir kere olmak üzere bir ay muz kabuğu suyu veriyorsam diğeri aloe vera suyu. Ondan sonraki ay odun külü, yani hepsini birlikte vermiyorum. Tabi aralarında normal sulamada yapıyorum. Diğer önemli püf nokta ise menekşelerin mutlaka bol ışık alması. Şu anda kış ayına girdiğimiz için artık yeterli ışık alamayabilirler çiçekleriniz. O yüzden konumu çok önemli. Menekşelerinizin konumu pencereye yakın, gerekirse direkt pencere kenarında olacak şekilde ayarlanmalı. Bu menekşelerinizin bol bol çiçek açmasına yardımcı olacaktır. Menekşeler ilkbahar ve sonbahar aylarında daha çok çiçek açmaya başlarlar. Uzun süre çiçekli kalmasını istiyorsanız kesinlikle sulamayı çok fazla yapmayın. Eğer çok fazla su verirseniz çiçekleri kısa sürede solar, dökülür ve kök çürümesi olur. Bu yüzden toprağını kontrol edin ve toprağı çok fazla kurumadan, çok da fazla ıslak olmayacak şekilde, nemli olacak şekilde sulama yapmanız gerekiyor. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Hoşça kalın.